zannetmiyorum ya, ilerlerde muhtemelen biraz bozuluyordur. Horma Kanyonu'ndayız. Kamp yaptığımız alan yukarıda kaldı. Orası gayet güneşliydi ama burası, buraya indiğimiz andan itibaren müthiş bir soğuk başladı. Evet, şimdi Horma Parkı'nın sonunda Ilıca Şelalesi'ne bağlanacağız. Normalde Ilıca Şelalesi'ne daha önce ayrı yollardan gidiliyormuş. Ama şimdi ikisini birleştirdikleri için aynı parkur üzerinden Ilıca Şelalesi'ne de ulaşabileceğiz. Evet, biz gezimizde 2 günü bu bölgeye ayırdık. Çünkü bu bölgede Horma Kanyonu, Vallahi Kanyonu, Çatak Kanyonu ve Ilıca Şelalesi var. Kanyonda yürümeye devam ediyoruz. O kadar güçlü akıyor ki suyun debisi çok yüksek ve çok güçlü. Zaten bu kadar yüksek olduğu için de kayaları çok güzel şekillendirmiş. Şurada oturalım mı? Oturalım biraz. Yorulmaktan değil de biraz manzaranın tadını çıkarırız. Kanyonda ilerlemeye devam ediyoruz. Biz şu an Nisan ayının ortalarındayız. Hava sıcaklığı 25 derece civarında ama şu an kanyonun içinde neredeyse 7-8 derece. Üzerimize kalın giyindik ama yine de üşüyoruz. Eğer kanyonu gezecekseniz biraz üzerinizi sıkı giyinmeniz gerekiyor. Buralarda oldukça derinleşiyor. Şu görüntüye bakar mısınız? Sanki korku filminde gibiyiz. Kanyonun içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz. Her yer yosun tutmuş burada. Kanyon gezmeye geldiğinizde mutlaka kalın giyinin. Çünkü ben şu anda çok üşüyorum gerçekten. Müthiş derecede soğuk. Evet, dışarıda hava sıcaklığı normalde 25-26 derece civarındaydı. Ama kanyona girdikten sonra üzerimizde sıkı giyinmemize rağmen biraz üşüdük. Sıkı değil ama. Evet, kanyonda ilerlemeye devam ediyoruz. Gerçekten çok korkunç manzaralar var. Biz sabah erken saatlerinde çıktığımız için yürüyüşe bizden başka kimse de yok. O yüzden ürpertici yerlerden geçiyoruz gerçekten.
çalışıyoruz güzel manzaralarda ama kesinlikle buraları canlı olarak görmeniz gerekiyor. Çünkü kameralarda bu manzaraları kaydetmek çok zor. Bu görüntüleri, bu atmosferi aktarmak çok zor. Harika manzaralar eşliğinde yürümeye devam ediyoruz. Kanyonun içi gerçekten çok güzel ve yürüme parkuru çok sağlam bir şekilde yapılmış. Yürürken mutlaka geriye dönüp baktığınızda çok daha güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Sürekli ileri doğru bakarak yürürseniz arkadaki manzaraları kaçırabilirsiniz. Burada yukarıdan bir kaya düşmüş ve yolun üzerini kapatmış. Korkutucu görünüyor ama sıkışmış olduğu için bir tehlike yaratmıyor şu an için. Nasıl gidiyor? Yoruldun mu? Yok, yorulmadım. Dura dura geldik ya. Yani çok yorgunluk hissetmiyorum. Acaba ne kadar oldu? Daha ne kadar yorgunuz var? Bence anca 1/3'ine geldik. Ama bilmiyorum. Şu an. Parkur nasıl yapılmış gerçekten onu düşündük şu an. Şu yüksekliğe bakar mısınız? Yani şuradaki bütün tutucu demirler ağaca çivilenmiş ama bunlar yani düşünüyorum herhalde yukarıdan halatla mı inildi yoksa yani aklıma hiç şey gelmiyor doğrusu. Bunu çok merak ettim nasıl yapıldığını. Ne kadar gelmişiz? 2 gelmişiz. 1000 metre kalmış. Evet, kanyonun derinliklerinde uçak manzarası. Evet arkadaşlar, daha önce de dediğim gibi kanyonda yürürken mutlaka her 100 metrede bir geriye bakıp çok daha güzel manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Sadece önünüze bakarak devam etmeyin. Bize de böyle önermişlerdi. Gerçekten haklılarmış. Kanyon gerçekten korkutucu hal almaya başladı. Parkur şöyle içeriden dönüp devam ediyor. Gerçekten harika manzaralar var. Mutlaka buraları canlı gözle görmeniz lazım. Gerçekten sadece burayı görmek için bile gelseniz pişman olmazsınız. Son 500 metreye doğru yine çok güzel manzaralarla yürümeye devam ediyoruz. Buradan Ilıca Şelalesi'ne çıkacağız ve sonrasında da Valla Kanyonu'nu gezmeye gideceğiz. Valla Kanyonu buraya göre biraz daha zor parkuru olan ve biraz daha korkutucu manzaraların olduğu yer diye biliyorum. Biz de merak ediyoruz. Bakalım karşılaştıracağız hangisi daha korkutucu ve hangisi daha güzel. Evet, kanyonun sonuna doğru çok enteresan manzaralar görmeye devam ediyoruz. Burada bir su oyuğu var ve burası da geniş bir mağara girişi diyor ve içi düzlük. Sanki iş makinesiyle düzeltilmiş gibi ama tamamen doğal bir görüntü. Doğal bir oluşum. Artık kanyondan çıkıyoruz. Şelaleye yaklaştık. Evet, kanyonun sonuna doğru yaklaştık. Ilıca Şelalesi'ne herhalde bir 200 metre kaldı. Şu an yorulduğumu hissettim. İlk başlar serindi ama biraz terledik şu an. Şu merdivenler daha çok yordu. Hani hep düz geldik. Merdivenler biraz daha yorucu olmaya başladı. Neyse buradan devam edeceğiz artık. Sonra
sonra Valla Kanyonu'nu gezeceğiz ama ona enerjimiz kalır mı onu da bilmiyoruz. Bakalım. Sonuna geldik. Burada yol ayrılıyor. Sağ taraftan Ilıca Köyü'ne ve taksilerin olduğu yere gidiyoruz. Çünkü taksiyle döneceğiz. Aşağıda da Ilıca Şelalesi var. Şimdi oraya doğru devam edeceğiz. Bayağı yorulduk. Evet, şimdi şelaleye geldik. Şuradan parkurdan devam edip şelalenin önüne çıkacağız. Yaklaşacağız biraz daha. Oo, harika görünüyor. Yazın tam yüzmelik bir yer. Şelale çok yüksekten dökülmüyor ama görüntüsü gayet güzel. Döküldüğü yerde bayağı geniş bir alan var. Var ya, yaz olsa şu an hiç üşenmem, girer yüzerdim burada. Yasak ama. Yasak değildir ya. Evet, şelaleye yaklaşıyoruz. Oo. Gerçekten harika bir manzara. Gayet güzel, yürüdüğümüze değdi. Zaten kanyon bittikten sonra buraya yaklaşık 50 metre yürüyorsun. Hemen şelaleye varıyorsunuz. Oldukça güzel bir manzara var. Şelale. Çok yüksek değil ama yine de görüntü harika. Gerçekten harika bir yer, görülmeye değer bir yer. Videolarda bunlar ne kadar aktarılabilir bilmiyorum ama kesinlikle gelip canlı olarak görmeniz gerekiyor. Gerçekten biz çok beğendik. Ben de çok beğendim. Kanyonun içindeki o muhteşem manzaralar, hem korktum, hem üşüdüm, hem yürüdüm ama zevk aldım. Sonundaki bu şelale zaten ayrı, görülmeye değer bence. Çok güzel, muhteşem. Çok yorulduk. Kanyondan tekrar geri dönüyoruz çünkü servisler dolmayı bekliyor. 12 kişi olmadan kalkmıyormuş. Evet, o yüzden biz de 12 kişiyi de bekle ki gel. 3 kilometre geri dönelim dedik. Zaten dönüşte daha güzel manzaralar var. İyi olur. Biz şimdi parkuru tamamlamıştık. Fakat sabah erken saatlerde çıktığımız için dolmuşlar 12 kişi dolmadan geri dönmüyormuş. Oradaki mesafede 15 kilometre olduğu için parkurdan geri dönmeyi düşündük ve geri de döndük zaten. Şu an sonuna geldik ama bayağı yorucu oldu. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Orada bekleyin ve dolmuşa binin. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Ama güzeldi yine. Tekrardan dönmek güzeldi. Bir de şunu fark ettik. Şu an saat 1 civarı. Sabah ya da akşam saatlerine yakın, öğleden sonra ya da öğleden önce parkuru gezmek daha keyifli olacak. Çünkü manzaralar daha güzel oluyor. Işıktan dolayı, güneşten dolayı. Bunu da bir tavsiye olarak söyleyebilirim. Burası da Valla Kanyonu'nun girişi. 1 kilometre civarında yürüyecekmişiz. Evet. Gel. Bak orada küçükleri var.
Çok güzelmiş buralar ya. Oo, uzaya bak. Evet, şimdi vallahi kanyonuna doğru gidiyoruz. Saat 5:30, biraz geç kaldık galiba. 670 metre kalmış canım. Kalmış. Yürümeye devam edelim. Buranın yürüme parkuru Orman Kanyonu gibi değil. Ormanın içinden yürüyorsunuz. Valla kanyonu parkurunda zemine Arnavut kaldırımı döşenmiş. Kenarlarda da yine korkuluklar var, ahşap korkuluklar. Tamamına yapılmamış ama yeni yeni yapılmaya başlandığı belli. Zor bir parkur değil. Gayet güzel. Değil mi aşkım? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bugün bayağı bir yürüdük. Evet, bugün ikinci Bir de kanyonumuzu orucuz. geziyoruz. 30 gündür Oruçluyken ilk defa biraz... bu kadar susadık. Evet. Bakalım. Şu parkurundan sonra şöyle merdivenler var. Merdivenlerle terasa çıkacağız. Terastan da kanyonu izleyeceğiz. Of. Böyle. Yukarıda teras. Şu taraftan geldik. Yüksekliğe bakar mısınız? Devam ediyoruz. Oo. Buraya çıkmaya ne dersin? Ve hala zirvesinde değiliz. Şuradan yukarı 300-400 metre var. Şuraya çıkabilecek miyiz? Hadi çıkalım. Ya. Şuraya gölge düşüyor. Çok belli oluyor. Burada ölen birinden söz ediyorlardı. Anıl Bakar. 2012'de burada ölmüş galiba. Oğlum bakar mısınız şu manzaraya? En zirvede de bir teras gibi bir yapı var ama ne olduğunu anlayamadım. Gerçekten korkunç. İnanılmaz. Burada da bir arkadaş canlı müzik yapıyor. Yani daha iyi bir yer bulunamazdı muhtemelen. Yağmur korktu, çıkamadı.
Gündür beklenen kahvaltı. Bayram kahvaltısı. Niye kapaklarını açtın? Yerken Başından da bir şey aldık. Tereyağı, yumurta, et. ben bunu çok severim. Şimdi bakacağız tadına. Şu balı şu kenara alalım. Tatlıları. Şöyle. Bakayım ne kadar büyük. Böyle Oo. bir ekmek çok yumuşak Tandır ve mı? uzun süre dayanıyormuş. Tandır değil, saç ekmeği. Hele bunda dürüm çok iyi oluyor. Bunu Pınarbaşı'nda Arefe günü Pardon. herkes helva alırmış. Bu yufka ekmekten alırmış. Birleştirirlermiş toplu bir şekilde. Sonra herkesin helvası karışıp her birine işte böyle dürüm şeklinde yapıp verilirmiş. Değil mi? Onların adeti öyleymiş. Ama gerçekten bu ekmekle helva, dürüm falan çok güzel olur değil mi? Evet, kavurma. Şimdi
Kastamonu merkeze geldik. Kastamonu merkezde kahvaltımızı yapacağız. Sonra Kastamonu'yu gezeceğiz. Ondan sonra rotaya devam edeceğiz. Sana otlu peynir koymuştum Hadi da getir unuttum. bakayım. Hadi getir. Vay Şimdi- be, ne günler. Hangi günler ya? Eskiden bayram günleri. Şimdi bu mesire alanda kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra karavanı bırakıp Kastamonu merkezi geleceğiz. Ondan sonra da Sinop'a doğru yola çıkacağız. Bakalım. Bakalım. Semaver çayı da bir başka oluyor. Çok güzel olmuş.